Tarih boyunca Vevey'e yerleşen birçok ünlü olmuş ama bunların en önemlisi tahmin edeceğiniz üzere veya bildiğiniz üzere Charlie Chaplin. Muhteşem bir manzaram var. Bu Montreux'daki şu an gezdiğim Christmas pazarı İsviçre'nin en iyi Christmas pazarlarından biri. Herkese merhaba. Bugün İsviçre'nin en sevdiğim kıyı şeritlerinden biri olan Vevey ve Montreux'u gezeceğim. Burada Christmas dönemi olduğu için İsviçre'deki en güzel Christmas marketlerinden biri de kuruluyor. Geyikleriyle beraber uçan Noel Baba'yı izleyeceğim ve görüntüleyeceğim sizin için. Her gün saat akşam 5'te, 6'da ve 7'de 3 kez olmak üzere bu etkinliği yakalayabilirsiniz. Siz de eğer bu dönemlerde Montreux'u ziyaret etmek isterseniz aklınızda olsun. Günün karanlık saatlerini, akşama yakın saatlerini Montreux'da geçireceğim. Bu sebeple günün aydınlık kısımlarını şu anda bulunmuş olduğum Nestle çikolata firmasının doğduğu yer, Charlie Chaplin'in hayatının son 25 senesini geçirdiği yer olan Vevey'de geçireceğim. Burayı beraber keşfedeceğiz. Evet, başlayabiliriz artık. Buranın milattan önce 2. yüzyılda bir Kelt yerleşimi olduğu söyleniyor. Daha sonrasında Romalılar tarafından yerleşim yeri haline getirilmiş. Orta Çağ boyunca Vevey, ticaret yolları üzerinde önemli bir durak olmuş ve üzüm bağları ile tarımsal üretimiyle öne çıkmış. Tıpkı Montreux gibi Vevey'de ılıman iklimi ve üzüm bağları ile dikkat çekiyor. Bölge Lavaux üzüm bağları ile çevrili ve şarap turizmi açısından büyük öneme sahip. Bu Lavaux üzüm bağları ise UNESCO Dünya Mirası listesinde. Vevey, kültürel etkinlikleri ve sanatıyla da ünlü. Özellikle her 20 yılda bir düzenlenen Fête de Vigneron, Bağcılar Festivali ile tanınır. Şehir heykelleri, parkları ve göl kıyısındaki sanat eserleriyle bir açık hava müzesi gibi. Az sonra buralarda tek tek bakacağız zaten. En dikkat çekici heykellerden biri Cenevre Gölü kıyısında devasa çatal heykeli. Nestle'nin gastronomi alanındaki etkisini işaret ediyor. Evet, hazır Nestle demişken Nestle'nin genel merkezine bakarak gezimize başlayalım. Evet, ilk durağıma ulaşmış durumdayım. Burası Nestle Headquarter, yani genel merkezi Nestle'nin çıktığı yer, Nestle'nin oluştuğu yer. Aslına bakarsanız Vevey Nestle sayesinde bu kadar ünlü bir yer oluyor. 1867 senesinde Henry Nestle burada ilk bebek mamasını geliştirmiş. Nestle'nin çıkışı bu şekilde, bebek mamasından çıkıyor. Bebek mamasını geliştiriyor. Sonrasında şirket dünyada uluslararası bir üne sahip oluyor ve Vevey'i de tabii ki ünlü ediyor. Nestle'nin birçok binası olmuş Vevey'de ama burası genel merkez olarak hep kalmış. Hala da devam etmekte. Ufak bir Nestle shop var. Şöyle. Burada Nestle ürünlerini satın alabiliyorsunuz. Christmas dönemiyle bazı ürünlerde %30 indirim de varmış. Gelirseniz haberiniz olsun. Buradan gitmeden şu Nestle shop'a da bir bakalım. Hem ürünlere bakalım hem de fiyatlara bakalım nasılmış. Evet, Nestle'nin kendi ürünleri dışında ürünler de satılıyor burada. Yılbaşına özel bayağı indirimler var. Şöyle. Belki de bu firmaların çoğu Nestle'nin kendi alt firmalarıdır. Şimdi çok da hakim değilim açıkçası tüm firmalara. O yüzden bilemiyorum. Benim gördüğüm kadarıyla Nestle'den haricen de ürünler var satılan. Şöyle Nestle'nin özel ürünleri. Bir sonraki hedefime doğru yola çıkıyorum. Videonun başında da bahsettiğim çatal heykelinin yanına gidiyorum. Meşhur The Fork çatal heykeli. Nestle genel merkezinin 1,5 kilometre uzağında bu çatal ve hemen karşısında duran şu bina Alimentarium, yani gıda müzesi ile bağlantılı. Bu bağlantıların paralelinde bu çatal aynı zamanda Nestle'nin gastronomi alanındaki etkisine de işaret ediyormuş. Bu devasa paslanmaz bronz çatalın uzunluğu 8 metre. 1995 senesinde İsviçreli sanatçı Jean-Pierre Zog tarafından yapılmış.
Aslında başlangıçta Alimentarium'un yani Gıda Müzesi'nin 10. yıl şerefine yapılmış bu çatal. Ama sonra bu çevrede halk tarafından aşırı beğenilmiş ve insanlar da gelip görmeye başlayınca, ünlenince şehrin sembolü haline gelmiş. Alimentarium'dan da bahsetmek lazım kısaca. Bu gıda müzesi dünyadaki ilk gıda müzesiymiş bu arada. 1985 senesinde kurulmuş. 1920'lerden kalma bir binaya sahip. Tabii restorasyondan geçmiş ama 1920'lerden kalma bu bina, Nestle kısmında bahsetmiştim. Nestle'nin birçok binası olduğundan. Bu bina 1920'lerde Nestle'ye aitmiş. Daha sonradan gıda müzesi için Alimentarium'a tahsis edilmiş. Tarih boyunca Vevey'e yerleşen birçok ünlü olmuş ama bunların en önemlisi tahmin edeceğiniz üzere veya bildiğiniz üzere Charlie Chaplin. Charlie Chaplin hayatının son 25 senesinde Vevey'de yaşamış ve burada Vevey'in üst taraflarındaki bir köyde vefat etmiş. Yani burası için çok önem arz eden birisi. Günümüzde Charlie Chaplin'in anısını yaşatan önemli müzelerden birisi de Chaplin World. Bu da Vevey'in kuzeyinde kısımlarında kalıyor. Vefat ettiği köyüne yakın bir bölgede kalıyor. Bugün oraya gitmeyeceğim çünkü o müze hakkında ayrıca bir video olacak. Orayı gezeceğim ve videolaştıracağım sizler için. Şimdi kısaca bu heykele bir bakalım. Tam olarak Çatal heykelinin karşısında yer alıyor Charlie Chaplin'in bu heykeli. Aynı zamanda Alimentarium'u da Gıda Müzesi'nde görüyorsunuz. Şöyle döndürelim, manzarayı da alalım. Enfes bir yere konumlandırılmış. Buradaki önemine binaen çok güzel bir manzarada yer alıyor Charlie Chaplin'in bu heykeli. Charlie Chaplin'in hikayesi de enteresan. 1952'de ABD'den sınır dışı edildikten sonra ailesiyle birlikte Vevey kasabasına yerleşmiş ve burada yaşamının son 25 yılını geçirmiş. Heykel, Chaplin'in onun en bilinen haliyle zarif bir takım elbise, melon şapkası ve bastonuyla tasvir ediyor. Sanatçıya duyulan sevginin ve saygının bir ifadesi olarak Vevey halkı bu heykeli şehrin en güzel yerlerinden birine yerleştirmiş. Charlie Chaplin heykeli İsviçreli heykeltıraş John Doubleday tarafından yapılmış 1989 yılında. Evet, burası da Vevey'in Noel Pazarı bölgesi. Şu an boş tabii. Akşam burası bayağı doluyor belli ki. Ama ben tabii burayı göremeyeceğim akşam çünkü Montreux'da olacağım. Biraz ısınmak iyidir. Ağzımdan çıkana baksanıza. Soğuk. Evet, Kakao Palas'tan aşağı doğru iniyorum bisikletimle. Kaskım takıldı, eldivenler giyildi. Hava çok soğuk aşağıya göre. Ama muhteşem bir manzaram var. Henüz görünmüyor bile aşağısı. O kadar yüksekteyim, yukarıdayım. Öncelikle Vevey'den Montreux merkeze geldim. Montreux merkezden de yukarıya Kakao Palas'a doğru giden finikülere bindim. Gerçekten. Ya. Dediğim gibi. Come on. Ben de şimdi bisikletimle aşağı inmeye devam edeceğim ve ilk gideceğim yer hepinizin çok yakından bildiği, belki kimilerinizin fanı olduğu Queen solistinin Freddie Mercury'nin anıtı olacak. Burası Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury anısına 1996 yılında dikilmiş bir anıt, bir heykel. Bu heykel sanatçı Irena Sedlečka tarafından tasarlanmış olup Freddie'nin sahne duruşunu ve karizmatik kişiliğini yansıtan güçlü bir pozda tasvir edilmiş. Montreux, Queen grubunun 1978'de satın aldığı Mountain Studios sayesinde Freddie Mercury için ikinci bir ev olmuş. Burada albümlerinin birçoğunu kaydetmiş. Bu nedenle heykel sanatçının bölgeyle olan bağını simgeliyor. Heykel her yıl dünyanın dört bir yanından gelen hayranlar tarafından ziyaret ediliyor.
Evet, bu Montreux'deki kasinonun içerisinde özel Queen Experiment bölümü de var. Onlara ait özel koleksiyonlar, kıyafetler, enstrümanlar, imzalı ürünler, bir sürü şey bulabiliyorsunuz içeride. Eğer buraya gelirseniz, bu kazinoyu ziyaret ederseniz, belki de etme nedeniniz bu olur, bilmiyorum. İçeride bulabilirsiniz. Dress code yok. Herkesi ağırlıyoruz diyorlar. Tabii ki hani mayodur, şorttur falan, sandaletlerle falan girmeniz yasak içeriye. Ama normal herhangi bir pantolon, tişörtle girebiliyorsunuz. Bir dress kodu yok o şekilde yani. Abartmadığınız sürece her şekilde gelip girebilirsiniz. Montreux kazinosunun hemen yan tarafındaki duvar Queen'e ve Freddie Mercury'ye adanmış durumda. Onunla ilgili hisleri olanlar, onu sevenler, grubu sevenler hep buraya düşüncelerini yazmışlar. Bu duvar komple Queen Tribute Wall olarak geçiyor. Montreux gezimin sonunda ülkenin en önemli yapılarından, en meşhur yapılarından birinin yanına geldim. Château de Chillon. 12. yüzyılda inşa edilmeye başlanılan bu Orta Çağ Kalesi, Orta Çağ'ın ve Rönesans dönemi İsviçre'sinin önemli yapılarından birisi. Chillon Şatosu aynı zamanda ünlü İngiliz şairi Lord Byron'un burada esinlenerek Chillon Mahkumu adlı şiiri yazmasıyla da tanınıyormuş. Şair burada hapis tutulan bir mahkumun hikayesinden ilham almış. Günümüzde şato bir müze olarak kullanılmakta. Burayı gezmenin bedeli ise 15 frank. Bu şatonun inşası en temelinde biliyorsunuz Orta Çağ döneminde olduğu için bir savunma mekanizması adı altında inşa edilmiş. Şu arkamda görmüş olduğunuz taraf Alplere doğru giden, tabi burası da İsviçre'nin ortalarına doğru giden bir kısım olduğundan dolayı hem denizden ulaşım olsun hem de karadan ulaşım olsun ama aynı zamanda saldırılara da dayanıklı olsun diye bu şekilde denizin üstüne inşa edilmiş. Çok dayanıklı eski bir yapı. Önce ve sonrasında Montreux gezimin sonuna geldim. Çok keyifli bir gündü açıkçası. Dün Cenevre'deydim. Cenevre çekimi yaptım. Cenevre çok büyük bir doğu garajı. Antalyalılar ne demek istediğimi anlayacaktır. Çok büyük bir doğu garajından sonra ve Montreux gerçekten ilaç gibi geldi. Çok tatlı yerler. İsviçre'nin Cenevre Gölü kıyısındaki en sevdiğim kıyı şeridi zaten burası dediğim gibi. Çok seviyorum buraları. Şimdi ben Montreux şehir merkezine gidip Noel pazarında vakit geçireceğim. Sizler için geyiğiyle beraber uçan Noel Baba'yı çekeceğim. Bir gezinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Like'ı paralı zannedenler için hemen ufak bir hatırlatma geçelim yine. Like ücretsiz arkadaşlar. Kardeşlerim, büyüklerim. Like dediğiniz şey parasız, ücretsiz. Sadece belli bir şey için zamanını harcayan, emek gösteren birine verebileceğiniz bir armağan gibi bir şey yapacağınız like. Herkesi like'a basmaya davet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Herkes kendine iyi bakıyor. Bu Montreux'daki şu an gezdiğim Christmas pazarı İsviçre'nin en iyi Christmas pazarlarından biri. Keşke hava karlı olsaydı ama maalesef. Ah non, vous avez vu, attends, mon chéri, on va manger d'abord. Sorry? Original one. You want one?